Elinle çekip çıkarttı. Bir de ne görsün? O bakanın için parlayıp aydınlanmış. Işıklı el. Masonlukta da bir semboldür. Yılan da masonlukta bir semboldür. Yani onlarda çok şey ifade eder. Firavun da mason o devirde. Firavun çevresindeki önde gelenlere bu dedi, doğrusu çok bilen bir büyücüdür. Baş edemeyince çok bilen bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz? Bak, alenen yalan söylüyor. Halbuki beni bırak diyor. Kardeşlerime ben çıkıp gideyim diyor. Sana bir şey demiyor ki. Sen kal diyor. Vatandaşlarına sen kal. Toprağın, malı, mülkün senin olsun. Ben bir şey istemiyorum diyor. Sadece ben ve kardeşlerim canımı kurtarmak istiyoruz. Biz gitmek istiyoruz. Bize müsaade et diyor. Bak o da sahtekarlık yapıyor. Diyor ki yani derin devletin o devirdeki karaktersizliğini göstermesi açısından büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor. Hipnoz yapıyor size diyor. Etki ediyor. Ama devlete hakim olmak istiyor diyor. Sizin malı ve mülkünüze hakim olmak istiyor. Sizi buradan sürüp çıkarmak istiyor diyor. Ulan sen değil misin onlara ızdırap çektiren? Onlar çekip gitmek istiyorlar. Sen ne alaka? Sen otur yerde oturduğun yerde. Ne buyuruyorsunuz? Bak halkı tahrik ediyor ki aleyhte konuşsunlar diye. Hazreti Musa'nın aleyhine konuşması istiyorlar. Çünkü susmuş adamlar belli. Anlaşılıyor konu. Bak duyuyor musunuz falan yalnız kalmış. Sürekli halkı kışkırtmaya çalışıyor. O zamanın o kışkırtmacı basının etkisi olmayınca yani şu anki bazı basın organının etkisi gibi kamuoyunu kışkırtmak için kalabalığına yönelik o basının şu anda yaptığı etkiyi yapmaya çalışıyor. Bir kısım basının yaptığı etkiyi yapmaya çalışıyor. Bir kısım radyo ve televizyondan yaptığı etkiyi yapmaya çalışıyor. Kışkırtma görevini yapıyor. Dediler ki bunu ve kardeşini oyala. Bak ismini de söylemiyorlar. Bunu ve kardeşini. Oyala. Yani gözaltına al diyorlar. Şey yap. Muhafaza altına al. Şehirlere toplayıcılar gönder. İşte o devirde basın olmadığı için ancak halkı toplayarak propaganda yapabiliyorlar. Toplayıcılar gönder. Bütün uzman, bilgin büyücüleri sana getirsinler. Bütün bilim adamlarını getirsinler diyorlar. Konu yaratılış zaten. Yani o zamanki Darwinist düşünceyle, materyalist düşünceyle yaratılışın tartışması var orada. Çağrılanlar da bak zaten bilgin diyor. Uzman bilgin diyor. Büyücüleri sana getirsinler. Böylelikle büyücüler bilinen bir günün belli vaktinde bir araya getirildi. Yani halkın en çok dikkatini çekeceği bir ortamda. Ve insanlara da sizler toplanıyor musunuz dendi. Şu an televizyonlar, radyolarda insanlar seyrettiği için o zamanlardaki imkanlarına kıyasladığımızda aynı etki yapmak için insanları toplamanın dışında bir yol yok. Ancak topluluğa hitap edilebiliyor. Siz de toplanıyor musunuz dendi. Tabii bu toplanıyor musunuz deyince hayır toplanmıyoruz diyemedik. Toplanıyorlar. Umarız ki galip gelirse biz de büyücülere uyarız diyorlar halk. Eğer bilim adamları oradaki galip gelirlerse biz de büyücülere uyarız, oradaki adamlara uyarız diyorlar. Demek ki halk akıllı, kültürlü, bilgili insanların tavrına göre hareket ediyor. Yani bilimsel yönden, akılcı yönden kim galip gelirse ondan yanılıyorlar. Büyücüler geldiklerinde Firavun'a şayet biz galip gelirsek bize bir ücret var gerçekten değil mi dediler. Küfürde her şey parayla alınırdı ya. Hani dini iman onların haşa paradır. Ona dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Hep paraya göre, satılırlar paraya göre. Evet dedi Firavun. Üstelik şüphesiz en yakınlarım klanlardan olacaksınız. Yani klan haline gelirler onlar sonradan. Mesela iddialarına gelen kontrol örgütünü savunanlar bir firavuni klan halinde hep birbirini koruyup kolluyorlar. İş birbirine iş veriyorlar, imkan veriyorlar. Musa onlara dedi ki atacağınızı atın. Önden onlar ne atması gerektiğini söylüyor. Ne istiyorsanız atın diyor. Ki yani son vuruş esastır. Onlar da iplerini ve asalarını attılar ve Firavun'un üstünlüğü adına bak Allah adına demiyorlar.
Firavun'un adına hareket ediyor. Yani devlet Firavun'a göre ayarlanmış. Yani her yerde Firavun'un adı esas. Allah'ın adı esas olmuyor. Firavun'un üstünlüğü adına hiç tartışmasız üstün olanlar gerçekten bizleriz dediler. Yani biz rejimden yanayız diyorlar. O Firavun'dan yanayız diyorlar. Deccal'den yana. Böylelikle onlar arkasından Musa da asasını bıraktı. Bir de ne görsünler? Uydurma olduklarını yutuyor. Onlar o devirde Darwinizme, materyalizme inanıyorlar. Yani Nil'in çamurlarından canlıların tesadüfler sonucu oluştuğuna inanıyorlar. Hazreti Musa da yaratılışı savunuyor. Onlar da Allah yaratmadı diyorlar. Öyle bir şey yok diyorlar. Şimdi orada gördükleri ne? Onların uydurmakta olduklarını yutuyor. Yaratılışı apaçık görülüyor. Çünkü tahta olan asa bir anda yılana dönüşüyor. Normal yılan. Üstelik o asaları yutuyor. Yani adamın inkar edeceği gibi değil ki asa ortada yok. Yani attığı ipler ortada dursa adam halüsinasyon olduğuna inanacak ama attığı bütün tahtalar, o gösterdikleri o suni yılanlar, yılan görünümü şeyler hepsini fiilen yutuyor. Yani hakikaten onun bir yılan olduğunu anlamış oluyorlar. Gerçekten bir yılan. Ve evrimle yaratılmıyor. Bir anda oluyor. Tahtadan aniden oluşuyor. Bir yılan oluşuyor. Yani üreyen, yiyen, içen bildiğin yılan. Anında büyücüler secdeye kapandılar. Hemen iman ediyorlar. Demek ki yaratılışın ispat edilmesi imana vesile oluyor. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine, yani peygamberin tarif ettiği şekilde olan Allah'a iman ettik diyor. Çünkü herkesin Allah tarifi oluyor. Hristiyanların tarifi ayrı, Masonların ayrı. İslam'ın Allah'a tarifi ayrıdır. Peygamberin mesela sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği Allah, Allah'tır. Mesela teslisle tarif edilen şekilde olmaz. Firavun dedi ki ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Bak devlet resmi ideoloji dayatıyor. İnanca musallat olmuş devlet. Maşallah. Ben ne dersem ona inanacaksınız arkadaş diyor. Başka ideoloji olmaz diyor. Resmi ideoloji vardır diyor. Mesela bütün İslam ülkelerinin birçoğunda resmi ideoloji vardır. Dünyada da öyle. Mesela Çin'de resmi ideoloji vardır. Rusya'da resmi ideoloji vardır. Gerçek şu ki o size büyüyü öğreten büyüğünüzdür. Yani bu yanlış düşünceleri, göğe yanlış düşünceleri size öğreten kişi odur diyorlar. Öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim. Bak daha önce hapsettireceğim diyor. Şimdi kestireceğim diyor. Gittikçe azgınlığı ve şiddet boyutu artıyor. O terörist kafasını ortaya koyuyor o Allahsız sistem. Hepinizi gerçekten asıp sallandıracağım. İkinci aşamaya geçiyor. Onu da katledeceğim diyor. Şehit edeceğim diyor. Asıp sallandıracağım. Yani şiddetin en yükseğini uygulayacağım diyor. Ki iddialı Ergenekon kontrol örgütü de idamla tehdit, başbakan da idamla tehdit ediyorlardı. Hiç zararı yok dediler diyor. Bak görüyor musun delikanlı Müslüman ruhunu. Maşallah. Çünkü biz gerçekten Rabbimize döneceğiz. Yani fark etmez diyorlar. İstersen yap diyorlar. Zaten cennete gideriz inşallah diyorlar. Allah'ın katına gideriz. Doğrusu biz iman edenlerin ilki olduğumuzdan dolayı Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Yani ilk iman edenlerden olduğumuz için hatalarımız varsa ki var diyorlar. Bağışlayacağını umuyoruz. Dolayısıyla cennete gideceğiz inşallah diyorlar. Musa'ya kullarımı gece yürüyüşe geçir. Çünkü izleneceksiniz diye vahyettik. Her dönemde Müslüman hep izlenmiştir. Hep izlenmiştir. Ya polis izlemiştir, ya jandarma izlemiştir. İslam ülkelerinde falan hep öyle olmuştur. Hep polis, asker hiç üstlerinden kalkmamıştır. Afganistan'da öyledir, Irak'ta öyledir, Fas, Tunus, Cezayir'de hep öyledir. Birçoğu öyledir. Bunun üzerine Firavun şehirlere asker toplayıcılar gönderdi. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Müslümanları azınlık olarak görüyorlar, güçsüz görüyorlar. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Çok kinliler bize karşı da diyor. Yani devletin operasyon yapması için tahrik ediyor askerleri. Biz de uyanık bir grubuz yani kültürlü, kaliteli adamlarız biz diyor. Onlar da sıradan insanlar diyor.
Böylelikle biz onlara, Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkarttık. Hepsi toplanıyorlar Müslümanlara saldırmak üzere. Hazinelerden ve soylu makamlardan da. Mesela hazineleri var, soylu makamları var. Bahçelerde, pınarlardalar. Ama Müslümanları kovalamak için ve saldırmak için bir araya geliyorlar. İşte böyle bunlara İsrailoğullarını mirasçı kıldık. Yani Yakupoğullarını mirasçı kıldık. Böylece Firavun ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. Güneşin doğuş vakti, yani Mehdi'nin güneşinin doğuş vakti aynı zamanda inşallah. İzlemeye koyuldular. Müslümanları izliyorlar. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Yani hiç kurtarır yoktu. Halbuki Müslüman çok çok zor durumda kalabilir. Artık bittik diyecekleri bir noktada olabilir. Mutlaka hayır vardır. Tabii ki. İnşallah. Musa hayır dedi. Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir. Bana yol gösterecektir. Mutlaka bunun bir çıkış yolu olacak diyor. Göreceksiniz diyor inşallah. Bunun üzerine Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Ve vurdu. Deniz hemen açıldı, yarıldı ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Deniz çekiliyor. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Firavun ordusu oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve ona birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Denizin suyu tamamen çekilince yerde çakıllar görülüyor işte. Balıklar falan. Yahut işte o midyeler şu bu falan. Oradan geçiyor. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın öncülüğünde. Tabii o deniz çekilirken çok dev dalgalar oluşur çekildiği yerde. Yani o tsunami'de de vardır. Çok dev, büyük dalgalar oluşur. Fakat onlar zaman zaman tarih içerisinde onun olduğunu düşündükleri için mahsur görmüyorlar. Yani o dalganın gelişi diye bir konu olmaz zaten. Onlar geçtiğine göre biz rahat rahat geçeriz gibisi. Onlar da peşlerine takıyorlar. Tam orta yere geldiklerinde, yani zaten birkaç kilometrelik bir yer. Tam orta yere geldiklerinde müthiş bir süratle, zaten dalganın hızı çok yüksektir biliyorsunuz. O muazzam bir süratle dalga, tabii dev dalga yani öyle küçük değil. Dev dalga hepsini bir anda vurup deviriyor, altına alıyor. O normalde aslında yüzebilirler, yani normal deniz olsa. Evet. Bunların çoğu yüzme bilen adamlar. Suyun vuruş şekli çok şiddetli olduğu için arabalarını, savaş arabalarını, atlarını ve kendilerini tepe takla suyun altına alıyor, derin suyun altına alıyor. O darbenin de etkisiyle bütün askerlerin tamamı boğulmuştur, Firavun da dahil. O yazıtlarında da var, yani papirüslerde. Bu elin felaket diyor, sabah vakti diyor. Büyücü diyor, amacına ulaştı diyor. Prensimiz diyor sular altında kaldı diyor. Onu övüyor, yani böyle bir ağıt gibi anlatmışlar. İşte binlerce diyor işte bir yiğit falan diyor, ona benzer. O hepsi diyor suyun altında kaldılar diyor. Büyücü diyor amacına ulaştı diyor. O diyor kadınları etkilemede çok mahirdir diyor. Hazreti Musa için. Bak çok acayip, öyle müthiş bir detay bu yani. Mesela hiç geçmiyor, Kur'an'da da geçmiyor. Ama diyor bak kadınları etkilemede diyor, başka da detay vermiş. Onun en önemli detay olarak onu vermiş. Bak bir büyücü diyor, iki de kadınları etkilemede çok mahirdir diyor. Hazreti Musa çünkü çok yakışıklı, acayip güzel. Maşallah. Çok fazla kadın peşine takılıp gitmiş. O Firavun'un hanımı da peşine takıldı Hazreti Musa'nın. Yani çok çok etkilenmiş. Ama olarak o detaya girmeleri çok acayip. Yani normalde Mısır tarihinde aleyhlerine olan hiçbir şey yazmıyorlar. Evet. Ama bu çok vahim bir şey olduğu için bunu yazmak mecburiyetinde kalmışlar. Yoksa enaniyetlerini yazmıyormuşlar. Kaybettikleri savaşlar var, hiçbirini yazmıyorlarmış. Evet.